Merhabalar. Bu videoda sizlere Connected program aracılığıyla bir Zoom dersinin nasıl gerçekleşeceğini göstermek istiyorum. Bildiğiniz üzere ikinci dönemden itibaren senkron derslerimiz için Connected Collaborate yerine Zoom programını kullanacağız. Ancak ödev vermek için ya da öğrencilerle materyal paylaşmak için Connected programını kullanmaya devam ediyoruz. Sadece senkron ders platformumuz değişti. Bunun için sol taraftaki menüden kurslar sayfasına gidiyorum ve herhangi bir tane sınıf sayfasını açıyorum. Önceden Blackboard Collaborate özelliğini kullanarak buradan öğrencilerle canlı bir derse başlıyorduk. Artık bu özellik devre dışı kalmış olacak ve bu özelliğin devre dışı kalmasının ardından Zoom kullanmaya başlayacağız. Burada bir Zoom bağlantısını oluşturacağım fakat ben bu bağlantıyı her zaman en üstte oluşturmayı tercih ediyorum. Çünkü siz herhangi bir modülün içerisindeki herhangi bir klasörün altında bu linki oluşturursanız eğer bunun bulunabilmesi zorlaşabilir. Bundan dolayı sınıf içeriğinde en üstte artı butonuna tıklıyorum ve Content Market'e gidiyorum. TAC Zoom'u bulduktan sonra sağ alttaki artı butonuna bir defa tıklıyorum. Şu an bir adet Zoom bağlantısı oluştu. Ancak içerisinde henüz toplantılar planlanmış değil. Bu sadece bir bağlantı. Bu bağlantının isminin de daha anlamlı olabilmesi açısından sağ taraftaki 3 noktaya tıklayıp düzenle diyeceğim ve bunun ismini değiştireceğim. Bilgisayar bilimi canlı dersi olarak değiştiriyorum ve kaydede basıyorum. Şu an öğrenciler tarafından görünebilir değil bu üye. Ardından bu bağlantıya tıklayıp toplantılarımı planlamaya başlayabilirim. Bunu yapmak için sağ taraftaki toplantı planla butonuna tıklıyorum. Burada toplantının konusu, açıklama, zamanı gibi çeşitli ayarlar mevcut. Bu toplantı ne zaman başlayacak? Örneğin bu toplantı 20 Ocak tarihinde başlayacak. Saat 12'de başlayacak. Toplantının süresini buradan değiştirebiliyorsunuz. Saat ya da dakika olarak. Ardından bu toplantının aslında her hafta tekrar eden bir toplantı olduğunu bildiğimiz için bu toplantıyı yenile diyebiliriz. Peki ne şekilde yenilenecek? Haftalık bir şekilde yenilenecek ve haftada kaç defa? Bir defa ya da iki defa şeklinde burayı kendi dersinize göre değiştirebilirsiniz. Peki hangi günler bu toplantı yeniden tekrarlanacak? Örneğin Perşembe günleri ya da iki günse Çarşamba ve Perşembe günleri şeklinde bunu değiştirebilirim. Ve bu toplantı ne zaman bitecek? Bu toplantı serisi ne zaman bitecek? Bunu da tarih belirterek ya da sayı belirterek değiştirebilirim. Yani örneğin 11 tane toplantı oluştursun ve bitirsin şeklinde bir ayar burada belirtebilirim. Kayıtla ilgili herhangi bir ayar yapmamıza gerek yok. Güvenlikle ilgili tüm ayarları zaten yapılmış durumda. Burayı da pas geçebiliriz. Toplantı başlarken videonuz açık olsun mu ya da açık olmasın mı şeklinde bir ayar mevcut burada. Bunu da değiştirebilirsiniz. Eğer kapalı bıraksanız bile zaten siz toplantı sırasında kameranızı açabilir, tekrar kapatabilirsiniz. Ve eğer o toplantının alternatif bir sahibi varsa buradan mail girerek bunu da değiştirebilirsiniz. Ve kaydet diyorum. Kaydet dedikten sonra herhangi bir kaydedildi şeklinde bana bir geri bildirim vermedi. Ancak bu toplantıyı kaydetti şu an. Bunu nereden görebilirim? Tekrar bu sayfayı kapatayım ve sınıf içeriğinden Zoom bağlantısına tıklayayım. Gördüğünüz üzere 21 Ocak tarihinde başlayan bir toplantı ders serisi oluştu. Eğer yanlış oluşturduysanız sil tuşuna basarak sadece bir toplantıyı ya da tüm toplantıları silebilirsiniz. Bu toplantılar tek bir toplantının ana kaynağından geldiği için tüm toplantıları aynı anda silebiliyorsunuz. Bu toplantılar bittikten sonra örneğin 21 Ocak'taki toplantınız oldu. Siz start'a bastınız ve bu toplantıyı başlattınız. Ve bu toplantı sonlandı. Bu toplantı bittikten sonra bu toplantı önceki toplantılar sekmesinin altında görünecek. Ve siz önceki toplantıya dair o toplantıya kimin katıldığını, kaç kişinin katıldığını ve bu kişilerin ne kadar süre bu toplantıda bulunduğunu görebileceksiniz. Aynı zamanda eğer bu toplantıyı kaydettiyseniz burada toplantı kayıtları şeklinde bir sekme de var. Önceki kayıtlarınızı da buradan bulabilirsiniz. Yani kısaca aslında yapmamız gereken şey ders saatinde Zoom bağlantısına tıklamak ve en üstteki toplantıya start deyip başlatmak.
Start dediğiniz anda bu toplantı başlamış olacak. Şu an gördüğünüz gibi Zoom açıldı ve toplantı hazır. Öğrenciler ve öğretmenler siz burada buluşacaksınız. Ve kapattığınız zaman da toplantı bitecek. Öğrenci ön izlemesinden de görelim. Ben öncelikle bunu öğrenciler için görünür yapıyorum ve öğrenci ön izleme moduna giriyorum. Öğrenci de daha önce yaptığı gibi ders saati geldiği zaman Connected'a girip sınıf sayfasına girecek ve artık buradaki oturuma katıl seçeneğini değil de şuradaki bağlantıyı kullanacak. Buraya bir defa tıklayacak ve en üstteki toplantıya katılacak. Zaten bu toplantı bittikten sonra 21 Ocak'taki toplantı aslında burada olmayacak. Önceki toplantılar yerinde olacak. Öğrenci de burada katıl dediği zaman bu toplantıya katılabilir olacak. Son olarak eğer Zoom ile ilgili ekran paylaşımı, kamera ya da mikrofon açamama gibi durumlarla karşılaşırsanız ya da öğrenciler bununla karşılaşırsa her zaman yaptığımız gibi aslında yapmamız gereken şey MacBook'umuzda F4 tuşuna basmak, sistem tercihlerine gitmek, sistem tercihlerinin açıldıktan sonra da burada gizlilik ve güvenlik ayarlarından kamera, mikrofon ve ekran kaydı için gerekli tüm ayarları Zoom'a vermemiz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra mikrofon ya da kamera ya da ekran paylaşımı ile ilgili hiçbir sorun yaşamayız. Eğer bana sorularınız olursa her zaman ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.